Garip yolculuk. Ülkenin merhametli sultanı bir gece halkın durumunu yakından görmek amacıyla kıyafet değiştirerek şehirde dolaşmaya çıkmış. Bir evin önünden geçerken genç bir kadının sızlandığını, çocukların ağladığını işitmiş. Zavallı kadın kocasına sitem ediyor, kazandığı parayı eğlence ve kumara değil, çocukların ekmeğine, sütüne harcaması için yalvarıyormuş. Ama sözlerinin hiçbiri genç adamın umrunda değilmiş. Onları gözü yaşlı bırakarak hızla evden çıkmış ve karanlık sokakta ardına bakmadan uzaklaşmış. Sultan ertesi sabah erkenden askerlerini yollayarak genç adamı saraya çağırmış. Sultanı ona gerçekleri öğretmek için onu seyahate göndermeyi düşünüyormuş. Onu uzun uzun süzdükten sonra adını sormuş. "Orhan," demiş genç adam. Sultan, "Sırlı bir görev için yolculuğa çıkmaya ne dersin?" diye sormuş tekrar. "Yol masrafların ve yapacağın alışveriş için sana azar azar toplam 60 altın vereceğim. Uğrayacağın her kasabada memurlarım var. Onlara haber yollayacağım. Gerektiğinde sana yardımcı olacaklar. Yolculuğun sırrını da zamanı gelince onlardan öğreneceksin." Orhan bu teklife öyle çok sevinmiş ki sultanın neden başkasına değil de onu gönderdiği aklının ucundan bile geçmemiş. Yolculuk sayesinde dilediğince gezebileceğini ve özgürlüğün tadını çıkarabileceğini düşünmüş. Hazırlanıp yola çıkmış. At üstünde geçen yorucu bir günden sonra karşısına çıkan ilk kasabaya yönelmiş. Konaklamak üzere bir hana girmiş. Ancak burası handan çok panayırı andırıyormuş. Orhan yorgunluğunu unutup eğlence ve kumarın çekiciliğine kapılmış. Sarhoş olup etrafındakilerle kavga etmiş. Sonunda bir köşede sızıp kalmış. Ertesi sabah ağrılarla uyanmış. Her yanı yara bere içindeymiş. Sultanı sevindirecek bir alışveriş yapmadığı gibi atını ve altınlarını da eğlence ve kumar uğruna kaybettiğini güçlükle hatırlayabilmiş. Sıkıntı, pişmanlık ve çaresizlik içinde ne yapacağını düşünürken yanı başında birisi belirmiş. "Sen de kimsin?" diye sormuş merakla. "Sultanın memuruyum evlat," demiş adam. "Yol harçlığını vermem için haber yollamış. Ancak görüyorum ki malını boşa harcıyorsun. Aklını başına al. Altınlar eline geçtikçe hiç olmazsa yarısını gideceğin yerdeki ihtiyaçların için ayır." Adam bir kese altın çıkarıp Orhan'a uzatmış. Orhan altınları görünce başına gelenleri bir anda unutmuş. "Altınlar benim, onları istediğim gibi harcarım," demiş. Adam, "Hiç olmazsa 1/3'ünü ayır," demiş ısrarla. "Ayırmak için 1/3 çok," diye itiraz etmiş Orhan. "O halde 1/4'ünü ayır," demiş adam tekrar. Orhan alışkanlıklarından vazgeçmek istemiyormuş. Umursamaz bir tavırla arkasını dönüp uzaklaşmış. Adam peşini bırakmamış. Orhan'ı alıp kasaba istasyonuna götürmüş. Kubbeli taş binada bir süre bekledikten sonra gelen trene bindirmiş. Gideceği yere bu şekilde daha çabuk ulaşabileceğini söylemiş. Orhan biner binmez tren hızla istasyondan ayrılmış. İlk kez bir trenle yolculuk eden Orhan'ın içini garip bir korku sarmış. Az sonra tren karanlık ve uzun bir tünele girmiş. Bu arada trenin ışıkları da yanmış. Orhan olup biteni anlayabilmek için pencereyi açıp dışarı bakmış. Bir de ne görsün? Rengarenk çiçekler ve nefis meyvelerle donanmış dallar tünel etrafından trene doğru uzanıyormuş. Orhan'ın iştahı açılmış. Meyveleri koparmak, çiçekleri toplamak için ellerini dışarı uzatmış. Oysa o meyveler ve çiçekler dikenliymiş. Birkaç tane alıncaya kadar Orhan'ın elleri yara bere içinde kalmış. Orhan acı içinde kıvranmış. Tren görevlisi Orhan'ın sesini duyup gelmiş. Olan biteni anlamış. Önce Orhan'ın ellerini ilaçlayıp sarmış, sonra da "Almak istediğin meyve ve çiçeklerden bende de var. Bana biraz para ver, sana o meyvelerden istediğin kadar vereyim," demiş. Orhan kızgın bir ifadeyle "Biraz para değil, bir kuruş bile vermem," diye karşılık vermiş. Görevli, "Az bir parayı çok görüyorsun ama elinin parçalanmasıyla daha büyük zarar görüyorsun," demiş. "Üstelik onlar devlet malıdır.
Öyle izinsiz koparamazsın. Cezası var." diye de eklemiş. Görevli işinin başına dönmüş ama Orhan'ın canı olanlara pek sıkılmış. Bu tünel ne zaman bitecek diye söylenmiş kendi kendine. Sonra da başını pencereden çıkarıp ileriye doğru bakmış. Ancak gördükleri karşısında dehşet içinde kalmış. Tünelin bir değil birçok çıkışı varmış ve tren yolcuları bu çıkışların her birine doğru hızla atılıyormuş. Tren biraz daha ilerlediğinde iki tarafında iki mezar taşı olan bir çıkış görmüş. Taşların birinin üzerinde Orhan adı yazılıymış. Hayret ve korkuyla bağırarak pencereyi kapatmış. Kaçmak için arkasını dönünce handa görüştüğü adamla karşılaşmış. "Dur evlat," diye seslenmiş adam. "Ötelere götürmek için ne hazırladın?" "Ötelere gitmek için hazır değilim," diye bağırmış Orhan korkuyla. "Gelecek için hazırlık yapmayı ihmal etmemelisin," diye cevap vermiş adam. "Handa seni uyarmaya çalıştım, beni dinlemek bile istemedin." "Pişmanım," demiş Orhan çaresizlik içinde. "Bana bir yol göster, çıkar bu garip trenden." "Öncelikle başına gelenlerden ders almanı istiyorum," demiş adam. "Çünkü sultanımız seni yolculuğa bu maksatla gönderdi. Aileni perişan etmeni, ömrünü sorumsuzca tüketmeni ve sonunda hüsrana uğramanı istemiyordu." Orhan, "Yani her şeyden önceden planlanmış mıydı?" diye sordu hayretle. "Evet, senin ders alacağını umarak her şeyi sultanımız planladı." Orhan'ın dinlemeye hazır olduğunu görünce elini onun omzuna koymuş ve olan biteni açıklamış. "Bizler ruhlar aleminde başlayıp anne karnından, gençlikten, yaşlılıktan, mezardan, haşirden geçen ve sonsuz ahiret ülkesine giden bir yolculuktayız. Sultan sana azar azar vereceğini söylediği 60 altın ile altın kıymetindeki 60 senelik ömrü kastediyordu. Sen altınları geçici zevkler uğruna tükettin. Bir kısmını geleceğin için ayırmayı düşünmedin. Ömrünü de böyle düşüncesizce harcarsan ahirete hazırlıksız ve perişan bir halde gidersin." "Peki beni bu garip trene bindirerek ne anlatmak istediniz?" diye sormuş Orhan. "Tren hızla geçip giden zamana işarettir evlat," demiş adam. "Tünel ise ömrümüzü geçirdiğimiz dünyayı temsil eder. Görüyorsun ki hayat yolunun sonu mezara çıkıyor ve herkes ister istemez oraya giriyor. Akıllı insan ölümü unutup eğlenmek yerine ölüm ötesine hazırlık yapar. Günün 23 saatini dünyaya harcarken hiç olmazsa bir saatini de ahireti için ibadete ayırır." "O dikenli çiçekler ve meyveler ne ifade ediyordu?" diye sormuş Orhan tekrar. "Onlar Allah'ın yasakladığı eğlenceler, yiyecek ve içeceklerle hakkın olmayan haram maldır," diye cevap vermiş adam. "Azıcık keyif edeyim derken ruhunu ve bedenini yaralarsın. Üstelik suç işlemiş sayılacağın için dünyada ve ahirette ceza görürsün. Halbuki kazancınla elde ettiğin helal mal ve Allah'ın izin verdiği eğlenceler keyif için yeterlidir. Harama girmeye gerek yoktur." Bu sözler üzerine adam tavandaki kolu çekmiş, tren büyük bir gürültü ile durmuş. Birlikte inmişler. Tünel içinden dışarıya açılan bir kapıdan çıkmışlar. Orhan güneşten kamaşan gözlerini ovuşturduktan sonra etrafa şöyle bir bakmış. Masmavi gökyüzünün altında uzanan pırıl pırıl bir dünya onu bekliyormuş.